Canlarım hoş geldiniz. Bugün ekşi mayalı köy ekmeği ediyorum. Mayamı da kendim yapıyorum. Ekmeklerimi de patatesli çok çok güzel oluyor. Kendi fırınımda kendim yaptım fırınımı. Kara fırınımına bir bak. Vallahi kadınlar yapamaz demesinler. Kadınlar her şeyi yapıyor. Fırını kendimiz yaptık çocuklarla. Öyle ne diyen gali elimizde olan malzemelerle. Hadi köy ekmeği yapalım. Ekşi mayalı. Patatesi de mayası da kendi mayam. Canlarım bugün tamamen ekşi mayadan kendi ürettiğimden patatesli köy ekmeği ediyorum. Videomu beğenir paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız lütfen abone olun canlarım. Hadi ekmek yapalım. Hoş geldiniz. Ekşi mayalı patatesli köy ekmeği yapıyorum. Patemi böyle renderede sürtüyorum. Hamura yoğururken katıyorum ben bu patatesi. Çok güzel olur. Unumu eleyiyorum. Patiyi döküyor. Biraz şuraya koyalım. Mayamızı da alıyoruz. Suyumuzun biri kaynar, biri sıcak, soğuk. Patiyle mayayı böyle ısıtasıya biraz kaynar su kullanıyor.
Pateyi mayayı bir güzel karıştırıyorum. Patates, pate. Hamurumuzu böyle derken biz karıyoruz derdik yani. Hamurumuzu karıyoruz. Karıştırıyoruz, yoğuruyoruz. Biraz böyle katı karıyorsun ki. Sonra cıvı edersem sonra un katmak zorunda kalırım. O yüzden böyle azıcık biraz katı koyuyorum. Sert. Bunu hepsini kardıktan sonra ayarlıyorum. Teknenin kıyısında kalan unları azıcık su döküp gazlayıp tekneyi böyle gazlıyorum. Yeni yapanlar siz de gazın çok iyi olur. Unlu hamur çıkar. Hamuru dökerken. Bunları gazımazsın. Sıyırıcı. Hamurumu yoğuruyorum. Bütün takipçilerime çok çok selamlar yolluyorum. Beni takip ettiğiniz için Allah razı olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Hamuru yoğuruyorum. Çok güzel oluyor eline yapma. Patateslice, ekşi mayalı. Kendi yaptığım ekşi mayadan üretiyorum ben mayamı. Gerçekten çok güzel oluyor. Hadi veren bakalım.
Böyle kütlederiz. Elini şöyle sokuyor. Böyle çektirerek. Yoksa çıkar ama. Makat gibi var yani. He. Şöyle sokuyorsun. Sıktırıyorsun hamuru. Çekiyor. Yengeç gibi. Son bir kere daha yumruklayın ve bitirin. Ondan sonra örtelim. Sobamızı ateşliyoruz. Sıcacık gelecek inşallah. Biz böyle yumruklamayla öğrendik. Ben görüyorum kimi şeyle şöyle karıştıra yapıyor. Vallahi ben böyle öğrendiğim için böyle yapıyorum. Yumrukla hamuru böyle makas gibi kes. Hamurun yoğrulmasını nasıl öğreniriz? Hamur yoğururken fısır fısır ses çıkarır. Sakız davulu gibi davullanır. Hamur oldu demek. Ben ağzını yüzünü kazıyam. Tertemiz kıyılarını böyle toplayam. Elimizi de toplayın. Un ekeliyoruz böyle üstüne mendile yapışmasın diye. Şöyle de basarlardı nineler ellerini. Bu kabardı mı hamurumuz geldi derlerdi. Ben de yap veriyorum. Görüşürüz canlarım. Hamur gelincik dökerken şimdilik üstünü örtün. Şöyle örtelim. Bu ilk yapma değil mi? İlk yapma. Şimdi bir hamur gelesiye biraz ateşliyorum böyle kağıtlarla. Ne bulursam yakıyorum. Bu fırının bir de o şeysi var. Ne bulursan yanıyor. Fırını kapayam girelim eve bir. Şöyle durabilirsin. Pek soğuk. Dondum diyeyim. Bir yanım dondu bir yanım yandı fırında Ali.
Hırkamı bir çıkarın. Gel. Gel kızım sen de ye. Gel. Bu domatesleri kıyıyorsun. Ispanağla patates, peynir karıştırarak taş bükmesi yapıyorsun ekmeği yaparken. Güzel oluyor. Bunu da sıcacık yiyoruz. Ispanağı kıydım. Hazırlandı o da. Şu küçüğü de doğrayam yeter. Hamurumuz mayalandı. Çok güzel oldu. Hamurumu döküyorum. Gitti. Bu sıramla kesiyorsun hamuru. Hamur böyle gelincik biz fırında yaparken mahalle fırınlarına gitti mi orada saat başı şey verirlerdi. Nöbet derdik ona. O yüzden şimdi hemen acele ederdik. Çabuk döküverem hamuru arkamızdaki hamur gelir diye başka bir komşu. O şeyle benim devam ediyor. Hemen acele edip döküp hepsi birden elhamur alacak. Şimdi oysam ki fırın kendimin. Acelesi yok, ağır ağır yap. Patates de çok güzel oluyor. Şunun patelerine bak. Böyle böyle yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. Güzelce toparlıyorum. Mendile atıyorum. Buna 4 tane koyayım da birbirine yapışmasınlar. Çok güzel mayalandı. İyice böyle mayalandı mı ekmeğin de çok güzel oluyor. Bak Ali şuradan. Şöyle de görünür mü? Her tarafı göz göz. Ekşi mayalı köy ekmeği. Harika oldu. Mayasını kendim yapıyorum. Patatesini. Her şeyi kendin yaptığını için rahat rahat tüketebiliyorum. Bunu kapatalım. Tamam.
Ekmeğe kattığım patatesten 3 tane böyle avkıyorum. Ispanağın içine atacağım bunları. Ispanağı bunun içine dökeceğim. Patatesi avktım. Ispanağına birleştirip taş bükmesi yapacağım. Peynirinden biraz kırmızı biber, ince biber attım. Kıydığım domatesleri de koyuyorum. Tuzunu da atarak bir güzel karıştırıyorum. Bunları garer yapıyorum. Göz garer diye. Bunu bir güzel harmanlıyoruz. İri iri peynirleri ufalıyorum. Böyle bu da haşkeşimiz. Böyle. Bunu da göz garer atıyorum. Şimdi ben bayağı çok edeceğim için yağını da az sonra dökelim. Şimdi hamuru açacağım bir hali. Ay. Şu yağa uzanırsın az sonra. Haşkeşli bu değil bir şora koyayım da. O el hamuru alak olsun. Bunu haşkeşli bir de yapacağım. Şöyle 2 tane. Baya bir tane yeter. Haşkeşimizi böyle eziyorsun elimine. Dağıtıyorsun yağına. Haşhaşlı büdemize bol bol sürüyoruz. Şöyle bir atıyoruz katına. Bir tane daha atıyorum. Bir de böyle atıyoruz. Büdemiz. Kabukları ince olsun diye ben bunu bir kere daha böyle yapıyorum. Şöyle uzatıyorum. Bir daha haşkeşliyorum. Böyle yapınca kabukları alt kabuğu üst kabuğu çok güzel incecik oluyor. İçi güzel oluyor. Şimdi bunu buraya koyalım. Şimdilik örtelim. Sonra haşhaşlayan yüzünü el hamuru alsın. Bu kadar. Bunu bir yuvarlayalım. Şimdi taş bükmesi dediğim bükmenin hamurunu yapıyorum. Bunu da fırının taşına bırakarak pişiriyoruz. Bunu da böyle katlayarak
Şimdi bunu böyle keselim bakalım. 4'e bölelim. Bunu böyle ellerine böyle inceltiyor. Deminki hazırladığımız otları koyuyoruz. Şuraya koy bakalım. Senedimizi böyle unluyoruz. Haşhaşlarımızı buraya koyacağım. Bu karışımı güzelce ortaya bırakıyorum. Böyle bolca koyuyorum. Şöyle kapatıyoruz. Şuraya koyalım. Şunun güzelliğine bak. Vallahi pişmeden yiyesim geliyor. Bunu da yerine alalım. Şunu toparlayıp bunu da haşhaşlayalım. Sevgili hanımlar, hepinize de çok çok selamlar. Ben böyle yapıyorum taş bükmemi. Siz nasıl yapıyorsunuz? Yazarsanız çok sevinirim. Böyle haşhaşlayıp katlayıp kat kat böyle. Yorumlarınızı bekliyorum. Biraz daha haşhaş yapalım. Şimdi bunu da 3'e bölün. Bunu da yaptık. Taş bükmelerimin üzerlerini yüzlerini haşhaşlıyorum. Çok güzel olacaklar. İnşallah. Al yanı ver. Böyle kızdırırsan fırın tun döve döve ekmeğini güzel pişirir. Ateşlersin. Şuradan ateş çıkmazsa yukarıdan o ekmek pişirmez. Böyle bu attı mı hem ağzından hem tepesinden yayılacak.
Benim fırınım ayda bir kere, atıyorsun yerine göre 4-5 ayda bir kere yaptığım için böyle iyicene odun falan koyarak yakıyorum. Yukarısı ateş böyle tunu döve döve yanacak ki ekmeklerimiz güzelce pişecek. Fırınımızı siliyoruz. Şunu açan da koyacağım bakalım. Yeter. Şu kolları bir sıvayım. Yuvarlak tahtayı unuttuk. Boş ver onu bakın. Şunu bir deleyin de. Öbür elim solağıma geldi. Devrilme. Yok gözleyicin. Şimdi bir somunları koyalım. Şunu alalım. Bu sefer elimizle alalım inşallah. Güzelce. Eskiden böyle esrarla vurduk. Kabuklarını atmasın diye. Şurada nasıl asıldı böyle. Bu sefer de aklıma geldi. Benim şey vallahi şok gidiyor. Vallahi olur mu olur Ali. Ne diyen? Söz veremem. Yıkılır mı? Yıkılır. Gel açık ver bakın. Düşmez. Düşmez. Gel beri. Hop bak. Ama iyi vur. Kadın da bırakmasın derlerdi. Fırında. Yok atmaz. İyi vurdum derdi. Fırıncı mı ediyorsun? Fırıncı vuruverirdi. Hop bak. Hadi sana Esra'nı kaybettim. Sana elimle vur. Ekmeğimizi de vereceğiz. Başkası da var. Pişmiş gibi. Pişer. Gel bakalım seni şuraya bir koyalım. Şunu da yukarı alalım da. Şu diptekini getirelim.
Bu tunun dibi pişmiş gibi oldu. Kızar tabi o ateş telinin yanında. Şurada pişmiş ya, şunu alalım be. Bunu koyalım bu dibe. Keşkeyi de şu kuyuya çekin. Dursun o bir bile bile koymadım. Şimdi şunu koyayım da şöyle yanlaştan şu küçükleri bir götürün. Üç tane bükmemiz kaldı. Bükmemizi koyuyoruz bunun dibine. Yukarıdan atıverdim. Hadi gir. Ekmeğimizi deberttik. Şimdi ağzını kapıyor. İnşallah bir saate yakın pişecek. Aslı. Ay sen de çekiyor bak. Taş bükmelerim pişti. Bunları alıyorum. Şöyle. Ne bakacağım be. Bence pişti bunlar. Zaten bir alt bir üst. Yani iki şey. Azıcık da içi var da. Şunu da alalım. Seçti bir diye de bakalım. İyi gevredi de. Bir de somunların yerlerini bir tane daha değiştireyim be. Bir yığına mı kaldı? Kaçtı. He var birkaç tane daha. Böyle kıymıştırıyor. Akları tunun kıyısına getiriyor. Ateş çıkan yere. Şunu da bunun dibine doğru götürün. Şöyle bitsin. Bunlar da kıymıştırıverin. Şu zaten şu yeni giren. Bunlar biraz pişti galiba. Ha, şimdi örteceğin yeri şunu alın. Bu önden koyduk ya. Bunu biraz büktük. Patlamış. Tadından çatladı onlar. Mayasını ona elinden geçti. Her şeye doğal diyeyim galiba. Bunun içinde hiçbir tane dene dahi bak maya yok canlarım. Hepsi kendi ürettiğim maya. Kendim çoğalttım. Şimdi kapatıyoruz. Şu haşhaşlımız pişti mi şunu? Ay bu da hali pişmiş vallahi bu. Bu ilk önce girdiği için bayağı bir gevremiş bile.
Ha, bunları götürem oğlum. Ekmeğimiz pişti. Haşhaşlarımızı aldık. Canlarım, o güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şöyle bir bakın. Yine de. Oy anam, elim yandı. Vallahi pişti diyorsun oğlum. Kaç dakika olduyduk bu yala? 50 dakika oldu. 50 dakikada pişti. Çünkü sonra da kabuklu kabuklu oluyor. Çok pişirirseniz fırın ekmeği yemiş oluyor. Öyle derdi büyükler. Fırın yemesin, kabuklu kabuklu olmasın diye. Valla fırınımız dar ya. Ben çörekte bir dora vuruyorum tak, bir bura vuruyorum tak. O yüzden epey bir takırdıyorum. Ali çok yakıyor. Ekmekle 50 dakikadır ateşin içinde. Ya. Ekmeklerimiz güzel oldu. Canlarım, videomu yeni takip edenler, abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beni çok sevindirirsiniz. Ekmeklerimizin çok güzel oldu. O güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Ay kıtır kıtır. Ramazan geliyor. Gelmeden dedim birkaç tane edelim. Bunları dolaba atalım. Yemeklerin yanında çok güzel olur. Çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Takipte kalın. O güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Allah hoşça kalın. Ekmeğimizi dün kaynar kaynar kesemediydim. Şimdi kesip size gösteriyorum canlarım. İnşallah beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Benim istediğim ekmek budur. Tereyağını, ekmeği ısıtıp tereyağını sürdü mü küçük küçük gözlü çok güzel olur. Canlarım, videomu izlerseniz, beğenirseniz çok sevinirim. Takip olmadıysanız lütfen canlarım takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir dilim daha kesin. Yumuşacık patateslice. Çok güzel. Yani şöyle bakın. Şöyle gösterin Ali. Bu da kıyı dilimi. O yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim canlarım. Allah razı olsun. Ekmeklerim böyle canım çok güzel oldu. Tamamen ekşi maya, kendi ürettiğim, kendi yaptığım mayadan. Harika oldu. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abone olmadıysanız lütfen canlarım abone olun. Allah'a emanet olun.